Merhaba arkadaşlar, ben Jacobian. Bugünkü videomda Valorant'taki FPS'inizi 2-3 katına çıkartacağım. Hadi başlayalım. Evet, uzun süredir Valorant FPS atma videosu çekmiyorum. Yaklaşık 5-6 ay oldu ve tekrar bir FPS atma videosu çekeceğim. Bunun şerefine aşağıdan hype verebilirsiniz. Telefonlarda şu an hype var ve o hype'ı bana verirseniz yukarılara çıkacak videom. Bir listeye girecek. Şimdiden teşekkürler. FPS attırmaya başlamadan önce ne yapacağız? Sol alt tarafa geldik. Buraya geri yükleme noktası oluştur yazıyoruz. Bunu kesinlikle yapın. Daha sonra yapmazsanız chatte yok benim bilgisayarıma sorun oldu, daha fazla kasmaya başladı gibi şeyler duymak istemiyorum. Hani bir şey olacağından değil. Zaten aynı uygulamaları ben de size yapacağım, göstereceğim. Ama bazı bilgisayarlarda yanlış yaparsınız falan. Geri yükleme noktası oluşturun. Burada sistem geri yükleme noktası oluşturmak için şurada hemen oluştur kısmına giriyoruz. Hani saatiniz zaten belli. Yapmadan önce buraya mesela benim ismi yazabilirsiniz ya da FPS arttırdım falan yazabilip oluşturabilirsiniz. Oluşturup çok zaten bir dakikanızı almaz. 35-40 saniyenizi almaz. Hızlıca şöyle yapıp öyle başlayın. Geri yükleme noktasına gelirsiniz geri. Aynı şekilde devam edersiniz her şeye. Ben gördüğünüz gibi yaptı. Tamam dedim. Yani bunu yaparsanız hem sizin için iyi olur hem de benim için iyi olur. Evet, ilk başta başlamadan önce bir güzel bir yorum ve like alırım. Şimdi tekrar başlıyoruz. Sol alt tarafa başlat kısmına giriyoruz ve buraya arka plan uygulamalar yazıyoruz ve gördüğünüz gibi burada sistem ayarları yazıyor. Böyle bir işareti var. Buna basıyoruz. Ekranımıza böyle bir şey geliyor. Buradan uygulamanın arka planı çalışması izin ver kısmındaki kapalı yapıyoruz. Buradaki her şey kapanıyor. Siz de eğer burada bir şey açmak istiyorsanız şuraya basarsınız. Artık hepsini kapatırsınız buradan. Açık kalması istediğinizi açık bırakabilirsiniz. Ben burayı tekrar kapatıyorum. Daha sonra sol alta tekrar geliyorum. Burada gizlilik ayarları yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir kilit simgesi var. Buna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi genel kısmı geliyor burada. Buradaki hepsini kapatıyoruz. Bu genelde bazen tekrar açılıyor. Olsun, bunu tekrar kapatıyorum ben. Bunu buradan kapattım. Sonra buradan konuşmaya geliyoruz. Ve buradaki yerde olsun. Evet, burayı kapata basıyoruz. Mürekkep oluşturma kısmına da gelip burayı da kapatıyoruz. Tanımlama geri bildirimden de buradan isteğe bağlı. Kapalı kapalı kapalı. Burayı silebilirsiniz. Şurada 2022'de silmişim en son. Burayı da silebilirsiniz hemen. Etkinlik geçmişine gelip de buradan depolayı silip buradan da temizleyebilirsiniz. Şimdi tekrar masa üstüne geldim ve buradan yapacağım her şeyi. Habire masa üstüne dönüyorum ama buradan yapıyorum. Sol alta gelip oyun modu yazıyorum buradan. Oyun modunu aç yazıyor. Buraya bastığımız zaman oyun modunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun modunu açtım. Ve burayı tekrar kapatabilirsiniz. Tekrar masa üstüne geldim ve buradan da sol alta gelip güncelleştirmeleri denetleye basıyoruz. Güncelleştirme denetlemek nasıl FPS arttırıyor diyebilirsiniz ama bazı bug'lar, sorunlar olabiliyor. Böyle basıyorsunuz buraya. Bazı bug'lar ve sorunları düzeltmek için geliştirmeleri yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi denetleniyor şu an. Genelde bunları yaparsanız daha iyi olur. Şurada Defender antivirüs şey varmış. Bunu yapmanıza gerek yok. O yüzden hani bazı bug'lar ve sorunlar, iyileştirmeler olabilir. Onları yapmanızı öneririm. Şimdi ne yapıyoruz? Güç ve uyku ayarları yazacağız. Burayı kapatmadan yazabilirsiniz. Şu an kapatmadan yapacağım. Güç ve uyku ayarlarına bastım. Burayı ben 30 dakikada kullanıyorum ama siz burayı şu an fazla bakmayın. Şu sağ üst tarafta ek güç ayarları yazıyor. Buraya basın. Ve gördüğünüz gibi bende nihai performans var. Sizde yok. Şuraya basınca 55 tane nihai performans göreceksiniz herhalde şu an. Evet, gördüğünüz gibi. Ben her video çektiğim zaman nihai performans sayısı burada artıyor. Şimdi buraya bu nasıl eklenir onu göstereceğim. Burayı şöyle aşağı çekiyorum. Ve şu sol alta gelip buraya CMD yazıyorum. Ve komut istemini sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. CMD'den yönetici olarak çalıştırdım. Bende siyah ekran oluyor. O yönetici kısmı geldiği zaman OBS orayı algılamıyor. Yorumlarda veya açıklama kısmında verdiğim kodu buraya yapıştırıyorsunuz. PowerCFG. Burayı büyüteceğim ama siz büyük ihtimalle yazamayacaksınız. O yüzden yorumlarda veya açıklama kısmında olacak. Eğer yazmamışsam istemeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi burada bu var. Buraya enter bastığınız zaman nihai performans eklenecek. Gördüğünüz gibi nihai performans geldi. Bunu böyle kullanın ama oyun oynarken kullanmaya dikkat edin. Genelde high performance'ta kullanın ya da balance'ta falan kullanın. Ya da yüksek performance'ta burada gördüğünüz gibi. Oyun oynarken nihai performance'ta kalsın çünkü %100 bir harcama sağlıyor. Hem işlemcide hem RAM tarafında hem de ekran kart tarafında. Fazla kullanmamanızı öneririm ama oyun içinde FPS arttırmak istiyorsanız bu açık kalsın. Burayı kapatıyorum. Başlangıçta açacakları seçeceğiz. Buradaki en alt kısma geliyoruz ve buraya sağ tıklayıp görev yöneticisi kısmına basıyoruz. Buradan başlangıç ve gördüğünüz gibi burada bilgisayarımızı bastığımızda açılan uygulamalar var. Bilgisayar açıldığında burada bunlar açılıyor. Ben bunların hepsini devre dışı bıraktım. Buradaki şey de dahil. BIOS Security, siz burayı devre dışı bırakmayın. Ben bilgisayarı kullandığım için, yani kullanmayı bildiğim için açık bırakmıyorum onu.
Siz tabii ki de açık bırakacaksınız. Burada DeepL, Vanguard, Riot Client ve kullandığım Meta uygulamasının şeyi var. Bunları kapatmıyorum sadece. Siz tabii burada kendi kararınıza göre kapatın. Hepsini de kapatabilirsiniz ama şu ikisini kapatmayın. Burada hem LoL'e giremezsiniz hem de Valorant'a giremezsiniz. Vanguard'dır. Bunlar hariç hepsini kapatabilirsiniz. Veya sizde başka program varsa. Bir de şöyle bir şey var. Sol alta gelip msconfig yazıyorsunuz. Ben hemen ekranda yazdım zaten. msconfig yazıp ekrandaki gelen kısımdan hizmetlere basıp tüm Microsoft hizmetlerini gizliye bastığımızda burada da bilmediğiniz veya istemediğiniz uygulamaları kapatabilirsiniz. Mesela burada ben göstereyim. Hamachi normalde burada devre dışı ama Hamachi burada bazen açık kalıyor. Böyle bunların tikini kaldırıp uygula diyebilirsiniz. Ya da başka şeyler varsa evet tikini kapatıp tamam deyip başlatmadan çık diyeyim burada. Çünkü daha yapacağımız çok şey var. Şimdi ne yapacağız? Geçici dosyaları sileceğiz. Geçici dosyaları neden siliyoruz? Bilgisayarımızın C kısmında ne kadar fazla boş yer varsa o kadar fazla rahat çalışır. Hani şöyle anlatayım. Bir daire var ve daire içinde koşmaya başlıyorsunuz. O daire ne kadar boşsa daha iyi koşarsınız. Böyle sol alta gelip geçici dosyaları yazdım. Ben konuşurken unuttum demeyi. Geçici dosyaları sil yazdım sol alta. Ve buradaki depolama kısmındaki yeri burayı açabilirsiniz. Ben açtım. Geçici dosyalara basacağız buradan. Bir tarama gerçekleştiriyor. Ve buraya basıyoruz. Buradaki teslim iyileştirme dosyaları, geçici dosyalar, indirilenler falan hepsi var. Burada bende indirilenler temiz olduğu için çıkmadı. Siz burada tiklemeyebilirsiniz çünkü indirilenleriniz dolu olabilir. Bir şeyler indirmiş olabilirsiniz. Oraya tiklemeden devam edebilirsiniz. Ama eğer silinsin diyorsanız hepsini silin. Dosyaları kaldırdım. Burada genelde Windows update'ler de oluyor. Ve bunu silmesi biraz zor oluyor. Dosyaları kaldırın dediğiniz zaman update varsa bunu yaklaşık 5-6 dakika 10 dakika içerisinde siliyor. Şu an bende hızlıca sildi orada olmadığı için. Geçici dosyaları silmeye devam edeceğiz. Çalıştıra giriyoruz. WinRAR tuşuna basarak da girebilirsiniz ya da sol alta çalıştır yazarak da girebilirsiniz. Buraya temp yazıyoruz. Buradaki her şeyi siliyoruz. Bunu tümü için geçerli yap deyip atla diyorum. Tekrar kapattım. Yüzde temp. Yüzde yazıyorum. Yüzdeyi Shift 5 ile yapabilirsiniz. Böyle hemen CTRL A'ya basıp sildim. Biraz hızlı yapıyorum bunları el alışkanlığı. Burayı işaretlemeyi unuttum. Şöyle işaretleyelim. Hepsini siliyoruz ve buradan sonra da bir yer daha var. Orayı da sileceğiz. Sonra görüntü çıkısını sileceğiz. Buraya prefetch yazacağız. Şuraya değil tabii ki. WinRAR kısmına prefetch yazıyoruz. Böyle siliyoruz. Bunların hepsi ekranda yazıyor zaten şu an. Bunları siliyoruz ve geri dönüşüm kısmını boşaltıyoruz burada. Hepsini sildik. Bilgisayarımız tertemiz oldu. Böyle şunu da silelim. Bir diğer kısımda hemen hızlıca anlatıyorum. Şöyle yenileyelim burası gitsin. Masaüstü düzeni. Masaüstü düzeninde böyle hareketli, ne bileyim burada fazla dosyalar falan olmasın. Hani benim gibi sade, şu biraz daha az sade olabilir ama sonuçta siyah ve benim bilgisayarımda o kadar düşük FPS yok. Yani full siyah ekranda kullanabilirsiniz, full gri de kullanabilirsiniz veya böyle 2-3 rengin olduğu, çok rengin karışmadığı, özellikle hareketli wallpaper'ları kullanmamaya tercih edin ve burada da dosyalar olmasın. Böyle kullanırsanız biraz daha alt tab süresi ve arka planda bir şey renderlamaya gerek kalmaz. O yüzden böyle kullanmayı tercih edin. Şimdi tekrar buraya gelip msconfig yazacağız. msconfig yani. Bunu da az önce yazmıştık. Tekrar yazacağız. Buradan ön yüklemeye geliyoruz ve GUI ön yüklemesi yok kısmına basacağız. Bu GUI ön yüklemesi yok ne işe yarar? Bilgisayarınıza bastığınız zaman başlangıcında Windows logosu gibi şeyler çıkmaması için, yani bunlar gereksiz olduğu için buna basıp tamam deyin. Bazı videolarda şöyle bir şey var. Windows'unuzun olduğu kısma gelip gelişmiş seçenekler derseniz işlemci sayısını arttırın falan filan diyor. Ben buna inanmıyorum çünkü zaten bunu yazılımcıların kullandığını görüyorum. Biliyorum ben de yani bilgisayarda bazen yazılım yapıyorum. Hani bu işe yaramıyor. Bunu test ettim hani baktım olmuyor. Yapmak istiyorsanız bunu böyle basıp 12'ye basabilirsiniz. En fazla burada ne varsa 8 varsa 16 varsa 10'a 4 varsa hepsini yapabilirsiniz ama zaten hepsini kullanıyor. Hani yazılım geliştiriciler veya testerlar falan kullanıyor bunu. İptal dedim. Buradan da tamam diyorsunuz ve ama tekrar başlatmadan çık deyin çünkü yapacağımız yaklaşık 5-6 tane daha şey var. Şimdi tekrar burada masa üstündeyken bazı kapatılması gereken hizmetlere bakacağız. Bu hizmetleri kapatsanız da işinize yaramayacak zaten bunlar. Burası alta gelip hizmetler yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burası geldi. Burayı büyüteyim istiyorsanız. Biraz beyaz olduğu için gözüm vardı ama yapacak bir şey yok, hızlıca halledelim. Xbox hizmetlerini kapatacağız. Burada Xbox hizmetleri var. Gördüğünüz gibi. Bunları kapatabilirsiniz. Ben kapatmayacağım şu an çünkü Forza ve Sea of Thieves gibi oyunlarda bu Xbox hizmetlerini kullanıyorum. Bir diğeri de NetLogon. NetLogon nerede? Şurada buldum. Bende 50 yazıyor. Bunu hemen mesela duraklat diyeceğim. NetLogon ne işe yarar? Domain denetleyicisiyle oturum açar. Siz kullanmazsınız yani şirketler kullanacağı için. Bunu durdur diyebilirsiniz veya özellikler deyip hani bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Uygulayalım tamam dedim.
Burada ne var? Windows Insider var. Windows Insider'ı bulalım. Insider hizmeti. Buna satayım özellikler dedim. Devre dışı bırak. Uygula. Bu ne işe yarar? Hemen bunu size söyleyeyim. Windows 10 geliştirme aşamasındaki kullanıcıların yaptığı bir şey. Siz bunu genellikle yapmıyorsunuz. Zaten bunu direkt kapatabilirsiniz. Ebeveyn denetimleri, çocuk gibi şeyler kullanıyorsak diye bu denetimlerin olduğu yer. Burayı devre dışı bırakabilirsiniz. Böyle uygula dedim. Bir diğeri de Bluetooth destek hizmeti. Benim bilgisayarımda Bluetooth yok. Kullanacak olsam da buradan açarım diyorsanız Bluetooth destek, Bluetooth gibi şeyleri buradan kapatabilirsiniz. Şöyle ben hepsini tekrar kapatayım. Bir diğeri de yazdırma biriktiricisi. Ben yazıcı kullanıyorum ve şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Aşağıya durdur diyebilirim. Böyle durdurdum. Bir de perakende gösterme hizmeti var. Perakende gösterme hizmeti de hani mağazalarda falan kullanılıyor. Windows 10 ekranı çıkıyor ya. Evet onlar. Özelliklere basıp buradan devre dışı deyip uyguladım. Tamam dedim ve şu an aklımda ne kaldı? Bir de BitLocker var. BitLocker'da unutmayalım. BitLocker şurada sürücü şifreleme. Ya bu da sabit is şifrelemeye yarar. Sabit isleri genelde şifrelemek istemiyoruz. Gerek yok. Bunu hemen kapatıyoruz. Birkaç tane vardır ama ben gene açıklama kısmına yazarım. Aklıma gelirse veya video renderlarken ekrana koyarım. Şimdi de izinler ve geçmişe gireceğiz. Sol alta gelip izinler, geçmiş, şöyle cihaz arama geçmişi temizle kısmı. Buraya basıyoruz. Burayı kapalı. Kapalı burayı kapalı 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 ve temizliyoruz. Gördüğünüz gibi burayı sonra hemen kapatıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Valorant'ı grafik ayarları olarak ekleyeceğiz. Sağ tıkladım buraya. Görüntü ayarları dedim. Ve buradan da en alta gelip grafik ayarlarına bastım. Ve gördüğünüz gibi burada eğer sizin başlangıcında donanım hızlandırma GPU zamanlaması varsa bunu bir ilk öncelikle açın. Bunu açık bırakmanız gerekiyor. Ve sonra buradan da Valorant'ı buraya eklemeniz gerekiyor. Burada bende bir sürü şey var. Buradan eklemeye çalışın. Mesela ben Valorant'ı buldum. Göz at dedim buradan. Böyle hemen Valorant'ın oldu. C. Buradan Riot Games, Valorant, Live ve Valorant. Gördüğünüz gibi ekle dedim. Yani şu an var zaten. Sonra üstüne basıyorsunuz. Seçeneklerde yüksek performans seçiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Sonra tekrar göz at diyorsunuz ve Valorant'ın olduğu ya da Shutter Game, Binary S, Win64 ve Shipping olan kısmını ekleyip şöyle hemen Valorant'ın burada seçenekler deyip yüksek performans diyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz ve yüksek performans olarak ekliyoruz bilgisayarımıza. Şimdi bir diğer kısımda genelde çoğumuzun bildiği ve yaptığı şey ama yapmadıysanız size tekrar hatırlatıyorum. Burada sağ tıklayıp Nvidia denetim masası AMD'ler için farklı sağ tıklayıp AMD denetim masası. Ben Nvidia olanını göstereceğim. Siz burada Nvidia olanını göreceksiniz ama AMD için de ufak bir araştırmayla bulabilirsiniz. Nvidia için şurada ne yapıyoruz? Buradaki ayarları benim için benim tercihlerimi kullana basıyoruz ve burayı performansa çekiyoruz. Ve buradan da 3D ayarların yönetilmesi kısmına geçiyoruz. Burada ne yapıyoruz? Program ayarları kısmından isterseniz Valorant'ı buraya ekleyip de yapabilirsiniz. Ama full her oyunda yapılsın istiyorsanız illa buradan yapmanız gerekiyor. Ben burayı hızlıca göstereceğim. Görüntü kapalı falan. Sizde farklı yerlerde olabilir, farklı şeyler olabilir. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de mesela bu yok, bunu ne yapmalıyım tarzı şeyler de sorabilirsiniz. Ben de olanları yapmaya özen gösterin. Mesela 900 kalite yüksek performans bunlar kesinlikle olmalı. Şu maksimum performans, küçük gecikme modu bunu fark etmez. Ama bunu seçin çünkü Valorant'ta gecikmeniz olmasın. Kapalı yaparsanız biraz daha FPS'iniz artıyor. Başka burada neler var? Burayı hızlıca geçiyorum. Siz Face tuşuna basarak, ekrana basarak durdurabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi yüksek performans onları kesinlikle yüksek performans yapın. Sonra burayı kapatıyoruz. Evet şimdi Discord ayarlarını da göstereceğim. Bu araya kaynadı, bunu unuttum. Discord ayarlarına giriyoruz ve burada oyun arayüzü kısmını kesinlikle kapatıyoruz. %3, %5 yani FPS'iniz 200'lerde ise 30-40 FPS falan yiyor burada. %3'lerden daha fazla hatta. Bu ne işe yarıyor? Konuştuğu zaman bir ya da Discord'a bağlandığında burada sol üst tarafta ya da yerleştiğiniz konuma göre gözüken yerlerde Discord kullanıcılarını gösteriyor. Yanıp sönüyor falan. Bu çok fazla FPS yiyor arka planda, işlemci yiyor, ekran kartı yiyor. O yüzden bunu kesinlikle kapatın. Kayıtlı oyunları bırakabilirsiniz. Etkinlik gizliliğini de açık bırakıp kapatırsa fark etmez. Gelişmiş kısmında da donanım ivmesini bazen kapatıp bazen açmak iyi. Bazı işlemciler bazı ekran kartlarına göre değişiyor. Ben açık kullanıyorum, siz açık kullanabilirsiniz ama kapatmanızı da deneyebilirsiniz. Windows ayarlarında buraya kesinlikle hepsini kapatıyoruz. Discord'da işimiz bitti. Sırada ne kaldı? Valorant'ta save dosyasındaki şeyleri değiştireceğiz. WinRAR'e basıyorum buradan. App Data yazıyorum. App Data kısmında da lokal. Buradan Valorant'ı bulacağız. Lokal kısmında V'ye bastık ve Valorant'ı bulduk. Ve buradan da Saved kısmına giriyoruz. Config
Ve burada gördüğünüz gibi birkaç hesap var bende. 5-6 tane 10 tane hesap var. Birçok hesaba giriş yapmışım. Burada ne yapıyoruz? Kendi hesabınızı bulmaya özen gösterin veya hepsini değiştirin. Fark etmez. Burada ne yapıyoruz? Herhangi birine girdik. Sizde burada az olabilir. Ne yapıyoruz? Burada herhangi birine girdim. Windows'a bastım. Ne yapıyoruz? Game User Settings'e basıyoruz. Benim sağ ekranı açıldı. Şöyle hemen yükselttim. Burada gördüğünüz gibi VSync'i burada false yapın. Eğer açıksa Dynamic Resolution'da false yapın. Burada 1920-1080 zaten oyun içi değiştirebiliyoruz. Buradan da değiştirebilirsiniz. Burada da değiştirme şeyleri var. Gelelim şuradaki yere. Buradaki Scalability Groups var burada. Buradaki yerleri değiştireceğiz. Mesela Valorant'ta her şey düşük ayara çektiğiniz ama her şey düşük ayarda olmuyor. Gördüğünüz gibi şurada 3 oluyor. Bazıları 1. Buradaki her şeyi düşürebilirsiniz. Mesela buraya gelip 1 yaparsınız ama zaten orada düşüğün daha düşüğü demek oluyor. Buradaki Resolution Quality'de Valorant'ta kendisi yapamıyorsunuz. Bilgisayarınız aşırı kötüyse benim önerim burayı 70'e 80'e düşürmeniz. Biraz blurlaşma oluyor ekranda. Ama yine de bu blurlaşma FPS artırıcısı bayağı yükseltiyor. Burayı mesela 80'e çektiniz diyelim. Bunların bazılarını 2 yaptınız, 4 yaptınız. Burayı biraz deneyin kendiniz. Sonra ne yapın? CTRL S deyin, oyuna girin, bakın. Oyunu tekrar açın. Böyle burada yapıp da sonra oyuna geçmeyin. Oyunu kapatıp açmanız gerekiyor. Şimdi tekrar Valorant'ın kurulu olduğu yere giriyoruz. Bunu da çoğu FPS arttırmacı bilmez. C'ye bastım ve buradan da Riot Games dedim. Valorant Live ve buraya gelip sağ tıkladım Valorant'ın uygulaması şurada olan kısma. Özellikler dedim. Uyumluluk kısmına bastım ve burada da tüm kullanıcıda ayarlarını değiştir. Burada yönetici olarak basmamız gerekiyor. Bastık. Burada tam ekran erişimi devre dışı bırak ve yüksek DPI ayarlarını değiştir kısmındaki yerdeki şu en alttaki yeri tikini açıp tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam deyip tamam diyoruz ve buna tekrar Shutter Game, Binary Yes, Win64. Buradan Shipping'i bulup sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Uyumluluk. Gene aynı şekilde buna basıp devre dışı bırakıyoruz buradakini ve buradan gelip de şunun tikini açıyoruz. Tamam, tamam, tamam deyip tekrar burada işimiz bitiyor. Ne yapıyoruz burada şimdi? Valorant'ı tekrar açıyoruz. Valorant'a girdik. Evet benim Valorant açıldı. Buradan ne yapıyoruz? Ayarlara basıyoruz. Settings kısmına giriyoruz. Burada sizde ayarlardır. Video kısmına geliyorum ve burada da bazı ayarlar yapacağız. Buradaki resolution kısmını ne kadar aşağı indirirseniz burada 1920-1080'den ne kadar aşağı indirirseniz oyununuzun FPS'i o kadar artacaktır ama hani burada bazı bir şeyler anlatacağım. İlk önce şunu da göstereyim. Ne kadar aşağı indirirseniz FPS'iniz o kadar artar. Buradaki de Nvidia Reflex sizde varsa bunu 10 yapın. 10 artı boost yapmayın. 10 yapın bırakın. Şimdi tekrar anlatıyorum burayı. Aynı şekilde burası da grafik yerine de geçerli. Her şeyi en düşüğe almanız bilgisayarınız FPS artacağı anlamına gelmez. Valorant bir işlemci oyunudur. Bazen ekran kartı istese de. Valorant bir işlemci oyunudur. İşlemcinize ne kadar fazla yük verirseniz ekran kartınız yüksüz kalacak ve FPS'iniz düşecek. Yani bunları düşürürseniz ekran kartınıza yük gelmiyor. Mesela burayı da en aşağı çektiniz diyelim. 16'ya 9'dan mesela 720p'ye çektiniz oyunu. 1080p'den. Buraya da en düşüğe aldınız. Ekran kartı artık render'ın %10'unu kullanıyorsa %5'ini kullanacak. İşlemciniz yükselecek. Bu sefer de arka planda Discord veya başka bir şey kullanıyorsanız Chrome açıksa işlemciyle beraber oyununuz kasacak, donacak, bazı sıkıntılar olacak, ısınacak falan. O yüzden bazı ayarları burada arttırıp bazı ayarları düşürün. Burada da mesela her şeyi indirmeyin. Sınırlama kesinlikle yapmayın. Mesela burada 1080p yerine 16'ya 9 oynuyorsanız 16'ya 9 kısmını 900p'de oynayabilirsiniz. Burada da birkaç bir şey indirip arttırabilirsiniz. Yani böyle şekilde oynarsanız siz için daha iyi olur. Yani o yüzden hani en iyi ayarı ben size burada söyleyemem. Tabi burayı 4x değil de 2x, 2x'lerde tutabilirsiniz. Ama şuradan bir sese kısarsınız. Detay tekstürleri falan indirebilirsiniz. Gibi şeyler yapabilirsiniz. Çünkü işlemciniz çok iyi değilse, ekran kartınız mesela normal ama işlemciniz çok iyi değilse işlemci yüklene birazcık kasmalar yapabilir. Ama işlemcim aşırı iyi, ekran kartı biraz kötü derseniz buraları arttırmayabilirsiniz. İşlemciniz iyi ve render alabiliyorsa sıkıntı yok. O yüzden hani burayı kendiniz yapacaksınız. Evet, şu an gördüğünüz gibi benim FPS'ler 350-400 civarında geziyor. Aşağıda Premiere Pro ve OBS ile kayıt aldığım için FPS'im bir 60-70 hatta 100'de düşebiliyor yani buralarda. Adımları tek tek doğru şekilde yaparsanız sizin de FPS'iniz biraz artacaktır. Veya droplarınız varsa onlar düzelecektir.
FPS'inizde artma veya droplara düşme olursa yorumlarda belirtin, like atın falan ki herkes güvenerek yapsın, tertemiz bir şekilde FPS'ini arttırsın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Aklına takılan soru olursa yorumlarda belirtmeyi unutma. Bay bay.